Düşünceden bahsettik. Düşüncenin dahi ortaya çıkması için insani bir prototipin çekirdek dünyanın da belli bir aşamadan geçmesi lazım. Öyle kolayca da düşünce ortaya çıkamıyor. Peki düşünce etkileyen faktörler ne? İnsani kişiliği oluşturan faktör neyse düşünceliği etkileyen şeyler de bunlar. İnsani kişilik nasıl ortaya çıkıyor? İnsan denilen robotik kalıpla onun iç içe olan bir yapı var. Biz ona enerjik kalıp diyoruz, enerjik form diyoruz. Bu enerjik formun hepsinde 7 adet çakra var. Bu 7 çakranın yapısal özelliğine baktığımızda enerjitik. Bunların merkez koordinat düzenlerine yıldız kutbu diyorduk. Geçen derslerden de hatırlarsınız. O yıldız kutupları neydi? Bilinç yerleşim yatağıydı. Çakranın kendisi de zaten bilince ait enerjinin çekildiği, devindirildiği ortamsallık. Yüksek enerji giriş merkezi ve bilinç yerleşim yatağı olarak da çakraları ifadelendirebiliriz. Özellikle yersel adaptasyon kişiliğini oluşturmak için enerjik formda 3 tane çakra kullanılıyor. Çakur oris, çakur sadestina ve çakur mahira. Bu 3 çakranın aktifliğiyle insan denilen kişilik ortaya çıkıyor ama nasıl? Enerjik form maddi formla iç içe. Ama aynı zamanda bu 3 çakranın kendine ait bir siklon güç alanı var. Her çakrada olduğu gibi. Bu siklon güç alanı insani biyokompütürün, maddi kompütürün etrafında bir şekilde bloke edilmiş, blokasyona tabi tutulmuş. Ve biz bu çakraların aktifliğine dayalı olarak kompütürlerimiz tarafından sürekli impulslanarak farklı duyarlılıkları açığa çıkartıyoruz. Mesela çakra oris neyi temsil ediyor? Aksiyonel motor bilgelik öğretisinde zevkselliği. Zevksellik olgusu çeşitli mahiyetlerde olabilir ve en temel olgu olarak ortaya çıkıyor. Yani insanın içgüdüsel motivasyonunu sağlayan çakra sistemi bu. Çakranın bir tanesi pardon. Bu çakranın aktifliğini tamamen zevksel olgulara ait olguları bilince yaşatmak ve yaşattırmak. Peki bunu nasıl yapıyor? Biyokompütürün etrafında oluşturmuş olduğu siklon güç alanına yaşadığı zevksel olgulara ait her bir duyarlılığa karşılık gelecek porları beyne impulse ediyor. İmpulse edildiği vakit bu sefer insan beyninin çekirdeklerinde, hücrelerinin çekirdeklerinde yer alan ne var? Mucize bir yapı, DNA. DNA'nın içerisinde de porlar var. Neyle yüklü? Duyarlılıklarla yüklü, yani programlarla yüklü. Bu programlar açığa çıkıyor. Hangi mahiyette zevksel olgu yaşanıyorsa o zevksel olgulara karşılık gelecek program açığa çıkıyor. Program açığa çıktı mı? Bu programı açığa çıktıktan sonra ona karşılık gelecek ne olacak? Enerji. O enerji de açığa çıkıyor. Bu sefer bilinç devindiği robotik kalıpta ve enerjik kalıbında bu enerjiyi kullanıyor. Robotik kalıpta kullanılan enerjinin fazlalığı enerjik forma geri dönüyor. Ve bilinç bu sefer bunu yeniden dönüştürmeye çalışıyor. Ve oluşturulan enerjinin fazlalığına statik enerji ifadesini kullanıyoruz. Çünkü orada artık duragan bir hale gelmiş. Her ne kadar bedeni aktif tutmaya çalışsa da, biyoyaşam enerjisi oluşturmaya çalışsa da belli bir yere kadar bilinç bunu kullanıyor. Evet, bu yapının özelliğine dayalı olarak insani kompütürde, insani kalıbının kompütüründe ne oluyor? Bir duyarlılık açığa çıkıyor dedik. Bu bir. Daha sonra duyumlar oluşuyor. Daha sonra duygular oluşuyor. Daha sonra bu ikisinin aktifliğiyle düşünceler oluşuyor. Bakın, insan faktörü duyumlanır, duygulanır, düşünür, zevklenir. Ama önce duyum alması gerekiyor. Hep aynı şeyi vurguluyoruz ya, duyumlanma olmadan duygulanma olmaz. Hatta zevklenme bile olmaz. Ve hatta düşünce de olmaz. O yüzden bu 3 çakraya üçlü merkez olucu sistem diyoruz. Merkezi özelliğini ben merkezci egoyu ortaya çıkartıyor. Yani temeline insanın kendisi. Tamamen kendi ihtiyaçlarına uygun karakterdeki bir yapıya sahip olduğu için ben merkezcilik diyoruz. Yani böyle bir karaktere sahip olan insan ne yapar? Kendisiyle alakalı tüm ihtiyaçları karşılama yoluna gider. Yer, içer, uyur. Bu tamamen neye ihtiyacı? Bedenin ihtiyacı. Sevgi, sever. Neyin ihtiyacı? Bedenin ihtiyacı. Altyapısal anlamda. Başka ne yapar? Ürer. Yeni neslin devam etmesi için niye? Yine kendisi için yapıyor bunu. Özellikle yapılıyor bu. Ve en nihayetinde bu yersel adaptasyon kişiliğini oluşturan üçlü merkez olucu sistem ne yapıyor? Bir yapı, kolektif bir yapıyla bu kişiliği ortaya çıkartıyor. Ama kendisini merkez ediniyor.
Bu altyapısal ve temel anlamda. Ve aynı zamanda neyi sağlıyordu bu üçlü merkez hoca sisteminin etkinliği? Yersel adaptasyon kişiliği. Ve bu kişiliğin bir süreci var, bir dönemi var. O yüzden de biz Aksoy Motor Bilgilik öğretisinde diyoruz ki yersel adaptasyon dönemini her bilinç geçirmek zorunda. Neden geçirmek zorunda? Çünkü öncelikle bulunduğu boyut kendisinin bulunduğu boyuttan farklı. Kendisinin bulunduğu boyut derken neyi kastediyorum? Enerjik kaynaklardaki boyutlardan bahsediyorum. O boyutlardan buraya transfer olmayı hedefleyen bir bilinç önce bu formu kullanmayı öğrenmesi lazım. Bu formu kullanabilmesi için de bu deminki saydığım üçlü merkez olucu sisteme ait aktiflikleri devreye sokması lazım ki yere ait tüm hasletleri, değerleri ve keyfiyetleri bu kalıpta yaşayabilsin. Dünyayı tanıyabilsin. Dünyanın nasıl olduğunu anlayabilsin veya deneyimlesin, tecrübelensin. Ondan sonra oluşturulan bir yersel adaptasyon kişiliğinin frekansına uygun olarak da göksel kişilik geriye onun üzerine binebiliyor. Bakın frekansına uygun diye bir tabir kullandık. Neden? %100 göksel kişiliğinin oluşmasını sağlayacak bir yersel adaptasyon kişiliği oluşmayabiliyor her zaman. Her zaman ne? Sıklıkla da oluşmamakta. 3 aşağı 5 yukarı bu yersel adaptasyon kişiliğinin yani egosantrik kişiliğin istenmeyen çıkıntılı halleri oluşmakta. Bazen bu durum, çıkıntılı halleri kastediyorum, gökler tarafından, ilahi hiyerarşi tarafından kabul edilebilir oluyor. Bazen de kabul edilemez hale geldiğinde varlık için çok özel programlar devreye sokuyor. Çünkü yersel adaptasyon kişiliği döneminde yaşamış olduğumuz olguların kıymeti tazonaktif olgular. Tazonaktif olgular yani en alt seviyedeki duygular, duyumlar, düşünceler ve zevkler. Biz onun neyini istiyoruz? Üst düzeyde olanı istiyoruz. Ona da mazonaktif olgular diyoruz, olgulamalar diyoruz. Daha üst kıymetli, yani transantantal, en düşük evrensel seviyede olmasını arzu ediyoruz. Onun açığa çıkması için yersel kişiliğin göksel kişiliğe uyum sağlaması lazım. Aynı üzerimize giydiğimiz kıyafetin bedenimize uyum sağlaması gibi düşünün. Eğer üzerimize giydiğimiz kıyafet bizden biraz büyük ve biraz küçük olursa vücudumuzdaki duruşu tamamen farklı olacaktır. O zaman tüm özelliğini de yitirecektir. Evet, göksel kişiliğimizin yersel adaptasyon kişiliği sürecinde geçirdiğimiz deneyimlere göre, evrime göre veya yapmış olduğumuz fonksiyonlara göre yere inmesi veya kendini gösterebilmesi, kendisini tecelli ettirebilmesi farklı olacak. O halde ne yapması lazım? Yersel adaptasyon kişiliğini oluşturan bir bilinç, önce egosantrik iradesine ait çıkıntılı halleri de temizleme yoluna gitmesi lazım. O yüzdendir ki insanlara bu çıkıntılı hallerini kontrol ettirebilecek öğretimler devreye sokulmuş. Sadece öğretim mi? Bakın çekirdek dünyada bulunan evrim türlerini denetleyen ilahi teknolojiler var. İlahi teknolojiye sahip kuruluşlar var. Sadece Sirius teknolojisi değil. Sirius Lyra, Sirius Vega değil. Andromeda değil. Bu ikisiyle birlikte hareket eden aynı zamanda çekirdek dünya Rabliği var. Bunun yanında birlikte çekirdek evren yıldız kutbu komiteliği var. Bununla birlikte hareket eden Rahman boyutu var. Yani bu komiteler aslında tamamen çekirdek dünyada kendi deneyimini, evrimini, görevini sürdürmekte olan bir bilincin ihtiyacını karşılayabilecek tasarrufları devreye sokmak için yakın plandan tasarruf sisteminin icablarına uygun olarak tasarrufları devreye sokmakla yükümlü ve yetkili. Ve zaten tüm işleri de çekirdek dünyadaki bu bilinçlerin gelişimi. Diyeceksiniz ki sonsuz uzay bilinç koordinatlarında çekirdek dünyanın dışında başka bir yerde yaşam yok mu? Elbette ki var ve bunun içinde zamanın illüzyonik değerlerine birazcık sıyrılarak bakmamız gerekiyor. Çünkü bizim bulunduğumuz zamanın her zaman dediğim gibi lineer bir zaman. Yani bir başlangıcı var bir de sonu var ve sonu olmaya devam ediyor. Yani geçmiş, gelecek ve şimdiden bahsediyorum aslında. Bizler bu kavramdan yukarı baktığımız zaman, çıktığımız zaman başka dünyaların, başka yaşamların olduğunu da idrakini kavrayabiliriz. Ama bizim için gerekli olan şey şimdiliğimizdeki kavram. Şimdiliğimizdeki kavram bize diyor ki, biz çekirdek dünyada bulunuyorsak, bu çekirdek dünyada bulunmamızın bir amacı var. Bu amaç nedir? Öncelikle gökler kendine uygun bir program uygulamış. Bu programa uygun olarak kendi deneyim uydularını çekirdek dünyaya göndermiş. Çekirdek dünyada gönderdikleri deneyim uyduları üzerinden birçok fonksiyon vurguluyor. Bu fonksiyonların nedeni kendi varoluşlarını yaratılış haline getirmek. Yani
haslet ve değer ve keyfiyetlerini deneyimleyerek sabitlemek istiyorlar. Tecrübeye sahip bir hale getirmek istiyorlar. O halde bu varlıkları kademeli şekilde kendini yükseltmek istiyor. Sadece maddi yok biliyorsun. Maddi kalıp ve enerjik kalıp iç içe dedik. Ama böyle değil. Mündemiş olmak, uluslar hepim birleme hadisi yaşanmış değil. Nasıl durumdalar? Şu haldeler diyoruz. Birbirleriyle etkileşim halinde miler? Halindeler. Enerjik kalıptaki bilinçler maddi kalıba etki ediyor mu? Ediyor. Maddi kalıba etki eden bilinç kendi öz enerjisini ne kadar çok maddi kalıpta devreye sokabiliyorsa o oranda enerjik formla maddi formu birleştirebiliyor. Buna kompütür birlenmesi diyoruz, buna form birlenmesi diyoruz ama en nihayetinde biz buna çok genel bir ifadede kullanabiliyoruz. Aksiyonel bilgilik öğretisinde diyoruz ki entelektüratum. Entelektüratum nedir? Maddesel enerji, kaynak, düzen kombinasyonu. Hem madde var, hem enerji var ve birbirinin içine geçmişlik var artık. Yani orada onu incelemeye kalksak, hani burada bir entelektüratumlu bir kalıp incelemeye kalksak deriz ki bu ne madde ne de enerjidik. Yine çok temel bir örnek vermiştik diğer derslerimizde de hatırlarsanız hamur örneği. Çünkü hamur belki şu an verebileceğimiz en iyi karışım. Hem su hem de un, yani hem sıvı nitekim biraz daha süptil diyebiliriz. Un daha kaba kesif bir oluş. İkisini karıştırdığımızda ortada ne sudan bahsedebiliriz ne undan bahsedebiliriz. Hamur dediğimiz bambaşka bir yapısallık. Entelektüratumda böylesi bir oluş. Tabii ki entelektüratum tamamen kalıpsal olsa da bu kalıbın dış görünüşte tamamı böyle. Ama içe kadar indiğimizde de deriz ki orada da entelektüratumlaşma var. Bir genin entelektüratumlaşması var. Bir de kompütürün. Entelekt komputura dediğimizde kompütürün hem maddesel hem de enerjik karakteri ortaya çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Entelekt ufraysa dediğimizde ise bu sefer hem maddi genin hem de enerjik genin ne olmuş? Entelektüel, maddesel enerjik bir kombinasyonun ortaya çıkmış olduğunu söylemiş oluyoruz. Peki, fark ettiyseniz gen bahsini hem enerjik olarak ifade ettik hem de maddi olarak ifade ettik. Demek ki enerjik kalıplarda da gensel bir oluşum var. Bu gensel oluşum neden var diye baktığımızda kristal gen tabii ki oradaki oluşum. Dünyadakine ne diyoruz? Madde geni diyoruz. Kristal gen eşittir enerjitik gen. Maddi gen zaten kendini ifade ediyor. DNA ve RNA'dan bahsediyoruz. İki tane karakteri var. Birisi Hentufay, birisi Mentufay. Yine aksiyonel bilgilik öğretisinde Atlanta lisanının terminolojisine uygun olarak vurgulamasını da ifade ettik. Şimdi zerrelerinden birleşmesi için genler denilen hem kristal genin hem de maddi genin birleşmesi lazım. Maddi gen kristal gene benzeyecek, kristal gen de maddi gene benzeyecek. Ne deniliyor? İslam'da ve Arapsal öğreti tam İslam'da olduğunu söylemek doğru değil. Bana bir adım atanı ben 10 adım atarım, 1000 adım atarım diyor. Benze ki benzeyebildiğin, sana benzeyebildiğin oranda yaklaşabilsin diyor Üstad Cenab Başman. Hep bu tarz şeyler, göndermeler bu oluşumlar için. Yani varlık neye bürünmek istiyorsa onun karakterine benzemek zorunda. Gökler ne istiyorlar? Yaratılmışlık istiyor. Yaratılmışlık isteyen bir potansiyel ne yapması lazım? Kendisini yaratılmış olarak kılabilecek ortamın yapısına uyum sağlaması lazım. Ama aynı zamanda o ortamı da kendisine benzetmesi lazım. Yani itidalli bir oluştan bahsediyorum. Tam bir orta noktadan bahsediyorum. Ne oraya benzeyecek ne de oraya benzeyecek. Neden? Zaten enerji kaynağı saflarında yaşamlarına devam ediyorlar. Orada da enerjik form kullanıyorlar. Orada da yine haslet ve değer ve keyfiyetlerini kendi bulundukları boyutlara uygun sergileyebilme özelliklerine, yetkilerine sahipler. Ama orada bir varoluştan bahsettik. Yaratılış var mı? Hayır, yok. Neden? Çünkü orada seçilmişlik yok, ayırt etme yok. Şunu yapayım, bunu yapayım demek yok. Ama maddi dünyaya geldiğimizde maddesel enerjik kaynak düzen kombinasyonu diye ifade ediyoruz çekirdek dünya için. Maddi oluşun merkezine yani çekirdeğine geldiğimizde de diyoruz ki burada da enerjik oluş yok. Sadece ortaya enerjik kaynaklardaki gibi yaşam da ortaya çıkmıyor. Ver ki yaşasın da diyemiyorsun. Ortaya çıkan bilinç kendi kafasına göre de hareket edebiliyor mesela. Ki buradaki kafasına göre hareket ediyor tırnak içerisinde söylemek istiyorum. Çünkü
o kafasına göre hareket etme dahi o çekirdek dünyanın seyir programında kayıt altına alınmış. Ama ne yapılıyor? Diyor ki sen canım istediğini seç, istediğini deneyimle. Önemli olan neyi nasıl ayırt edebildiğin. Şimdi bu ayırt etme özelliğine kalkınca tabii ki nasıl diyeyim size, türe ayrılmalar olabiliyor, ıskartaya çıkmalar olabiliyor. Çünkü varlık istediğini deneyimlemekte özgürse bu dünyada, deneyimlediği şeyden dolayı da varlık, yani çekirdek dünyadaki varlık kendi tanrısal özüne uygun bir yaşayışı da her zaman sergileyemeyebiliyor. Egonun çıkıntılı hallerinden bahsetmiyorum şu an. Genlerinde ekili olan programın pozitif veya negatif olmasından bahsediyorum. Pozitif DNA aktif bir programla negatif DNA aktif bir program arasında elbette ki fark olacak. İkisi de burada ekilmiş, kompütürlere ekilmiş. Neden? Çünkü ayrıştırma işlemi yok. Nerede yok ayrıştırma işlemi? Enerji kaynak saflarında. Ayrıştırma şunu ekeyim diyemiyor. Bunların hepsini ekiyoruz. Varlık hangisini deneyimleme hakkını sahipse onu deneyimler. Hangisini arzu ederse. Bunların hepsi de neye bağlanmış biliyor musunuz? Tek tek yasalara bağlanmış. O yasaların da alt prensipleri var. Ve bu prensiplere uygun olarak da yaşayışlar söz konusu. Ve neden yok edilmiyor sorusu da çokça geliyor. Yani madem negatif bir yaratı arzu edilmiyorsa neden yok edilmiyor? Edilemez. Var edilen hiçbir şey yok edilemez. Kendisine verilen süre dahilinde onu yaşama hakkına sahip, yaşama özgürlüğüne sahip. Ve yine bizim bir kuralımız var, bir prensibimiz var. Varoluşta olan her bir varın bir varoluş sebebi var. Ve bu varoluş sebebi de fuzuli değil. Yani bir negatif varoluştan bahsediyorsak, onlar bize doğru ve yanlışı ayırt etme gücünü sağlıyor. İyi ve kötüyü ayırt etme özelliği katıyor bize, değil mi? Demek ki onların da bir varoluş amacı var. Ama istenen o mu? Değil. Neden? Şayet gerçekten gökler, yani tanrısal özlerimiz pozitif yaratıyı değil de negatif yaratıyı da mübah görseydi, bir karantina ortamı oluşturmazdı. Bu karantina ortamı sadece orana ait, Orhan Nebuz'una ait bir karantina ortamı değil. Berzah'ın kendisi de başlı başına bir karantina ortamı. Diyorlar ki biz gökyüzünü şiaplarla donattık ve oradan kimse geçemez. Berzah'ın kelime anlamı itibariyle baktığımızda geçit ifadesini veriyor. Neye geçit? Bir defa bulunduğun boyut alfa. Yani maddi bir boyut. Sen neye geçiyorsun? Enerjik boyuta geçebiliyorsun. Geçebilmek de mümkün olmadığını ifade ediyor. Geçebilmenin koşulu ne? Sen diğer boyutlara uyum sağlayabildiğin oranda ancak geçişi sağlayabilirsin. Yoksa bu boyutta mahvetsin. Başka bir yere gitmen mümkün değil. Boş yere mi yapılmış bu? Hayır. Çekirdek dünyanın varoluş programı devreye sokulduğunda ve seyir programı devreye sokulduğunda zaten bunların hepsi hesaplanmıştı. Biliniyordu. Tanrısal özler bu programların en detayına kadar planlamış, tasarlamış ve var etmişti. Çünkü kendisindeki bilgi ve güç bunu gösteriyor. Yani o bilgiyi anlamlandırma yetisinden bahsediyorum şu an. Tanrısal özlerin yaptığı şey bu. Bunu anlamlandırdıkları için tüm alternatifleri görebilir hale geliyorlar. Ham bilgiyi işlemiyorlar ki burada. Ve en nihayetinde deniliyor ki bunların var olma potansiyeli olduğu için biz çekirdek dünyada işte varlıkları özgür iradesini serbest kullanmalarına izin vereceğiz ama çekirdek galakside bir yapı oluşturalım. Orion nebulası. Orada da belki ihtiyaç duyarsak, hani dünya insanı bunların hiçbirini yapmazsa belki buna ihtiyaç kalmaz ama ihtiyaç duyarsak da istemediğimiz türleri buraya koyarız diyor. Yani Orion'a koyarız diyor. Bu da yetmiyor. Buradaki güçler ola ki pozitif güç, negatif güç dengeleme sistemi icabları doğrultusunda kendilerine doğan hakkı delmek isterlerse, bu hakkı kullanmak isterlerse ve başka boyutlara, enerjik boyutlara geçmek isterlerse de bir engelleyelim ve şiaplarla bir siklon güç alanıyla donatalım diyor. Berzahı yapıyorlar ve artık oradan hiçbir varlık dışarı çıkamıyor. Nerede? Samanyolu galaksisi içerisinde bulunan varlıklar. Kimler çıkabiliyor sadece? Samanyolu galaksisi ve çekirdek dünyada teknolojik üsler tarafından tanzim edilen teknolojik üslerin üyelerinin kullandığı araç ve gereçlerle çıkış yapmak mümkün. Peki bunun dışında mümkün değil mi? Elbette ki mümkün. Zaten amacının bir tanesi de bu. Neydi o? Çekirdek dünyada görev vurgulayan, bedenlenen bir bilincin kendi bilinç gelişimini öyle bir aşamaya getirir ki o getirdiği aşamada hem bu dünyada yaşayabilir
hem de diğer boyutlarda yaşayabilir hale geliyor. Bunu nereden yapıyor biliyor musunuz? Tek bir yerden. İnsan beyni. İnsan beyninin yapısında biliyorsunuz birçok boyut derken gerçekten sınırsızca bir boyutta, yani sonsuz uzay bilinç boyutlarındaki tüm boyutlarla iletişim kurma hassasiyetine sahip. Hatırlayacaksınız, insan beyninde alfa, beta ve omega karakterli porlar vardı ve porların açılımına uygun olarak da varlık o boyuta karşılık gelecek boyutlarda seyretme hakkına sahip oluyor. Yani alfasını yaşayan tamamen bu alfa boyutuyla alakalı ortamlarda yaşayabilir. Betasını yaşayan ise yine beta karakterli boyutlarda, neydi bunlar? Ateş karakterli boyutlarda, durgun ve altın ateşi karakterli boyutlarda programlarını sürdürebilme ve orada yaşayabilme hassasiyetine sahip. Omega karakterli kodlarını aştıysa bir bilinç çekirdek dünyada nerelerde seyredebiliyordu? Omega karakteri lahut alemi diyor İslam tasavvufu. Aksoy-Rahmetü Bilgelik öğretisinde ise Atlanta yaşamı, diğer bir ifadeyle dersimizin en başında söylemiştik Karyamantas Onya, diğer bir ifadesini kullanalım. Süper hükümranlık, süper güç boyutu, yani tanrısal özelliğin bulunduğu boyuttu.